Elçilik çocuklarımızın pasaportunu yenilemeyi reddetti. Çocukların pasaportlarının bitmelerinde 2-3 ay kalası Hollanda'ya geçmek zorunda kaldık. 15 yıl kadar yurt dışında matematik öğretmeni yaptım. 1 yıl kadar Gana'da bulundum. Yaklaşık 12 yıl Nijerya'da ve 2 yılda Erbil'de. Uygulamalı üniversitesi var. Orada ben çalışıyorum yaklaşık 2,5 yıldır Cloud Engineer olarak. Ülkenin başkanı ama dedim sınav var. Sınavı geçemedi çocuk. Yapabileceğimiz bir durum yok. Bu kelimeyi bir Hollandalı duymak ortalama duyamazsınız yani. Ciddi manada kurallara ve kanunlara dikkat edin. Moru alırsan daha iyi olur. Mor Hazreti Meryem'in rengi dediler. Bu Karam çok kanlı bir örgüt. Okul o bölgedeydi yani. Nesibe Kur'an'a göre yaşayan bir Müslüman ama bizler İncil'e göre yaşayan Hristiyanlar değiliz dedi. Allah bizi Müslüman eylesin demiyor. Allah bizi insan eylesin. Hollanda Utrecht'ten herkese merhaba. Bu hafta tutunanlar da bir üniversitede bulut mühendisi olarak çalışan Ramazan İnce Bey ile beraberiz. Ramazan Hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Ahmet Bey. Ya ismi tuhaf, bulut mühendisi. Nedir bu mühendislik? İngilizce kullanılıyor genelde. Cloud Engineer olarak geçiyor. Yani şirketlerin, kurumların bulut dediğimiz cloud üzerindeki bilgisayar altyapısını düzenleyen kişiye, yani onu organize eden, veri tabanlarını ayarlayan kişiye bulut mühendisi deniyor. Genel olarak. Uygulamalı üniversitesi var. Buraya hemen çok yakın. Orada ben çalışıyorum yaklaşık 2,5 yıldır. Cloud Engineer olarak. Bunları belki daha konuşacağız ama her zaman olduğu gibi öncelikle konuklarımızı tanıyoruz. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Yozgatlıyım orijinal olarak. Benim babam işçi. Küçüklüğüm Kırşehir'de geçti. Babam yurt dışında çalıştı. 5 kardeşiz. Annem tamamıyla bizim sorumluluğumuzu, yetişmemizi aldı. O zamanlarki en büyük hayalim öğretmen olmaktı. Yani ilkokuldan başlayan öğretmenlik de en büyük hayalim, matematik öğretmeni olmaktı. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokulda Kırşehir'de Anadolu Lisesi'nde okudum. Onun akabinde liseye özel okulda burslu olarak okudum. Devamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünü kazandım. Mezuniyet sonrası da yurt dışındaki okullarda çalıştım ve 15 yıl kadar yurt dışında matematik öğretmenliği yaptım değişik ülkelerde. 1 yıl kadar Gana'da bulundum. Yaklaşık 12 yıl Nijerya'da ve 2 yılda Erbil'de, Kürdistan'da bulundum. En orijinal hatıram Gana'da yaşadım. Gezi yaptık çocuklarla, piknik yaptık. O kadar uğraştık, mangalları yaptık falan filan vesaire. Hiç kimse sevmedi. Çocuklar hiçbirisinin hoşuna gitmedi. Çocuklar aç kaldı. Ondan sonra anladık ki şey yapmak lazım. Buranın kültürü neyse onu yapalım. Bir sonraki pikniğe onların demiş ki Jollof Rice var. Jollof Rice ve Chicken Rice diyorlar. Chicken Rice. Yağda kısaltılmış tavuk ve pilav. Bunları önceden hazırlayıp götürdük. Herkes mutlu oldu yani. Gana'dan sonra Nijerya'ya geçtik. Nijerya farklı bir tecrübe oldu. Nijerya'da normalde Dünya Matematik Olimpiyatları dediğimiz bir hadise var. Yaklaşık dünyada 100 ülke katılıyor. Ama Nijerya katılmıyordu yani o güne kadar. Milli Eğitim Bakanı'yla falan görüşmüştük. Ondan sonra onun akabinde Nijerya'da katılmaya başladı. Yani bizim önce olmamızla. Şöyle bir şey de yaşamıştık. İşte 2007 yılında bir seçim oldu. Başkan değişti. Yaradua oldu. Yaradua normalde valiydi ve kendi büyük oğlu da benim kendi öğrencim. Küçük oğlu da o zaman ilkokul 5'te sınavlara girdi ve sınavları geçemedi. Dolayısıyla geldiler kayıt olmak için. Ben de kusura bakmayın sınavı geçemedim. Biz kaydı alamayız dedim. Başkanın çocuğunu kayda almadınız. Yok, o zaman vali daha. Valiyken almadım. Sonra çocuk tekrar geldi, tekrar girdi. Tekrar kazanamadı. Sonra kusura bakmayın alamayız dedik. Bu arada da seçimler oldu. O eyalet valisi oldu ülkenin başkanı. Ülkenin başkanı ama dedim sınav var. Sınavı geçemedi çocuk. Yapabileceğimiz bir durum yok. Seçim olduğu için o süreçte bir sürü yeni senatör, yeni valiler geldi. Ve özellikle çocukların yani seviyesi kötü olunca dedik ki şöyle özel bir sınıf açalım. Yani ücretini 2 kat yapalım. Oraya ek ders koyalım. İngilizce ve matematik gibi ders sayılarını arttıralım. Bunu da duyuralım. Herkes böyle bir sınıf olduğunu bilsin. Kazanamayanlar yani sınavımızı geçemeyenler, seviyesi düşük olan çocuklar oraya kaydolabilir de o şekilde o özel sınıfa kaydedelim de. Öyle bir özel sınıf açılıp oraya kaydetmiştik çocuğu. Bu uygulama sadece başkan çocuğuna özel yapmadı. Tüm o şekildeki çocukların hepsini herhalde 14 çocuk aldık o sınıfa öyle. Devlet başkanının çocuğunu sınavı kazanamadığından dolayı okula almadınız. Diğer taraftan da sizler gibi bu kadar liyakata önem veren insanlarla ilgili sınav sorularını çaldılar diye ithamlarda bulunuyor. Gerçekten bu büyük bir çelişki. Hatta çelişkinin ötesinde büyük bir ironi. Ve işin orijinali ne biliyor musunuz? Ben orada müdür yardımcısıyım abi. Müdür var, genel müdür var. Genel müdürde eğitimci var, şu var, bu var. Yani kimse bana şunu demedi yani. Alacan hocam bunun başkalığı yok demedi yani. 5 yıl kadar Yöbe diye bir şehirde yaşadım. Bu Karam'ı duyduysanız eğer o Karam'ın merkezi olan yer yani. Okul o bölgedeydi yani. Bu Karam çok kanlı bir örgüt. Bizim okulumuza 5 kilometre yakınlıkta bir okula saldırdı mesela bir liseye, yatılı bir lise. Cumartesi günü yaklaşık o gün o rakamlar 70 tane liseli çocuk vefat etti. Öldürdüler yani. Bu kadar kanlı bir örgüt. Bu kadar kanlı bir örgüt
o bölgede bu eğitim hamlesinden dolayı beklenen ya da onların beklediği seviyede, yani örgütlü Kur'an kişilerin beklediği seviyede büyümediğini düşünüyorum. Afrika'yı düşündüğünüz zaman insanlarda okuma yazma çok az, kaynak çok az. Dini sadece köydeki imamın camide vaaz anlattığı şekilde öğreniyorlar. Dolayısıyla o toplumlarda bu tip terör hadiseleri ya da bu tip yapıların büyümesi ve neşvünleme bulunması bu noktada daha kolay oluyor. Ama halk eğitimle buluşur. Eğitim seviyesi artarsa bu birazcık daha zor oluyor. Kargaşa isteyenler, kaos isteyenler eğitimi istemiyorlar. Evet, aynen. Kargaşa ve kaos. Eğitim seviyesi arttıkça bizim işimiz zorlaşıyor, oylarımız azalıyor diyorlar. Dolayısıyla toplumu bilinçli bir şekilde eğitimden yoksun bırakıp belki cahilleştirip yoksullaştırıyorlar. Yoksul bir halkın da demokrasi talebi olmayınca o insanların saltanatı da güzel bir şekilde devam etmiş oluyor. Evet, çok haklısınız. Nijerya'dan sonra Erbil'e, Kürdistan'a geçtik. Erbil dediğimiz yerde güvenlikte bir problem yok. Bizim böyle algımızdan çok farklı bir coğrafya. İşte Musul'u aldıktan sonra, Musul'da biliyorsanız orada Arap askeri silah bırakıp çekiliyor yani. Ama bu tarafta bırakın peşmergeyi, askerin savunmaya geçmesini, halk da silahını alıp sınıra doğru ilerlemiş. Yani bu da dolayısıyla ciddi manada yani cesur bir halk. 2015-2017 arası Erbil'deydim. Türkiye'deki hadiseler olunca halk da daha önce kendi üzerlerinden o şekilde bir hadise yaşadıkları için, zulüm ciddi manada Saddam Hüseyin zamanında çok ciddi bir zulüm gördükleri için bize çok sahip çıktılar. Her türlü sıkıntımız, problemimiz olduğunda velilerimiz, öğrencilerimiz hep bizle beraber oldular. Bu kadar size sahip çıktıkları, huzurlu olduğunuz Erbil'den niye ayrıldınız? Türkiye'de oluşan süreçten sonra elçilik çocuklarımızın pasaportunu yenilemeyi reddetti. Çocukların pasaportu bitti ve bizim pasaportlar iptal olduğu için biz oraları terk etmek zorunda kaldık istemeyerek. Çocukların pasaportlarının bitmelerinin 2-3 ay kalası Hollanda'ya geçmek zorunda kaldık. Hollanda'ya geçtikten sonra yaklaşık 27 aylık kadar kampta yaşadık çocuklarla. Ben buraya geldiğimde 10 yaşındaydım. Kampta en başta bayağı böyle relaxed'ti, çok rahattı. Zaman geçtikçe normal Hollandalı okuluna da başladım bir tane ilkokula. Orada bayağı ciddileşmişti yani. Biraz daha ciddileşmişti. Daha böyle sosyal çevremi geliştirdim böyle. Futbol kulübüne başlamıştım. Biz antrenmana gidiyorduk hafta içi, hafta sonunda maçlar oluyordu. Bazen işte hava çok karardığı için babam kendim gitmeme izin vermiyordu. Gruptaki aileler, Allah razı olsun, şey dediler yani. Bir çetele çıkardılar böyle. Bizi gelip götürdüler arabalarıyla. Kampa kadar geldiler, kampın girişine kadar. Ki kampın girişi de böyle bayağı ıssız bucaksız bir yer. Ormanın içinde, dağın tepesinde bir yer böyle. Ta kulübe getiriyorlardı. Sonra maç bittikten sonra ta geri getiriyorlardı. Birkaç tane sistemleri var işte. HAFO, FVO, MAFO ve Gimnazyum var. Ben Gimnazyum okuyorum şu an. Burada Delft Üniversitesi var, teknik üniversite. Orada Aerospace Engineering diye bir bölüm var. Bayağı dikkatimi çekmişti. Böyle fizik, matematik seviyorum zaten. Belki oraya gidebilirim yani. Aerospace okuyayım, sonra da öğretmen olayım dedim. Türkiye'deki gençlere benim yaşımda olan şunu demek isterdim. Yani hiç zaman kaybetmeden çıkın. Ne kadar erken o kadar iyi. Dili veya sosyal çevreyi dert etmenize gerek yok. Yani gelince halloluyor. Dil de kolay halloluyor. Onun vesilesiyle de zaten sosyal hayatta hemen yoluna giriyor. Kampta da sürecinizi beklerken devlet sizi potansiyel gitme ihtimali olarak düşündüğü için sizin üzerinize bir yatırım yapmıyor. Dolayısıyla orada size herhangi bir kurs alma, dil öğrenme gibi bir imkan olmuyor. Bunların hepsi siz oturumunuzu alıp belediye geçtikten sonra başlıyor. Dolayısıyla o süreçte kendiniz bir şeyler yapmak istediğiniz zaman da ilgili yetkililer ya siz ne yapıyorsunuz, ne gerek var, oturun, durun, sonucu bekleyin. Entegrasyon Bakanı dediğimiz Can Tapornak vardı, onunla da görüşme yaptık. O görüşmesinde şunu ifade etti. Sizler bizim kafamızdaki bildiğimiz mülteci tanımını değiştirdiğiniz için bizim şu andaki çözümlerimiz size uymuyor yani. Fıtrat olarak bugüne kadar yetiştiğimiz çevre itibariyle hep hareket, hep bir şeyler üretme, hep bir şeyler yapmayla dolduğumuz için böyle olduğumuz yerde genelde bütün arkadaşlar için geçerli. Kimse oturup kalamıyor yani. Dolayısıyla ben ciddi bir arayışa girdim. Öğretmen olduğum cihetiyle okullara mail atıyorum, yazıyorum ben böyle birisiyim. Tabii hep aldığım yanıt oturumumun olmadığı, dilim olmadı. Bu tip şeylerden dolayı bana çok yardımcı olamayacaklar. Belki 30-40 okula yazdım yani. Ondan sonra kendim
zamanımı doldurmadım. Online kurslar vardı. İlk başta Microsoft Data Science online kursunu aldım. Akabinde Hacker Future'ın Full Stack Development kursunu aldım. En sonunda Microsoft'un Azure Academy diye bir kursu vardı. Mülteciliğe yönelik. Üçüncü olarak o kursu aldım. Microsoft'un kursunun akabinde 2 aylık bir staj ayarladı. Microsoft kendisi ayarladı. Bu Microsoft projesi olduğu için Microsoft direkt şirketleri ziyaret ediyor. Böyle bir proje var. Destek olmak ister misiniz de Fujitsu'da o zaman için destek olurum diyen şirketlerden birisi. Stajın akabinde Fujitsu hemen kadrolu anlaşma teklif etti. Yani o 8 haftalık süreçte Eylül ayında hemen eve çıktıktan yani 1,5 ay sonra şeye başlamış oldum. Direkt iş hayatına başlamış oldum. Dolayısıyla devletten maddi yardım alma şeyimiz hemen hemen hiç olmadı. Bu bizim için önemliydi çünkü biz bugüne kadar hep kendi ayaklarında durmuş insanlarız. Fujitsu'dan ayrıldım. Utrecht University of Applied Science'a geçtim. Bizi buralarda en çok üzen mesele Türkiye. Türkiye adına ne yapılabilir, ne yapabiliriz diye. Dua evet en büyük yapmamız gereken şeylerden birisi ama onun yanında fizik olarak ne yapabiliriz diye düşünürken Broken Chalk Platformu isimli bir oluşumumuz vardı. Bunu 2020 Ekim ayında dernek olarak kurduk. Derneğimizin en büyük amacı Türkiye'de oluşan eğitim mağduriyetlerini tüm dünyaya duyurabilmek. Daha sonra ilerleyen zamanlarda hedef alanını genişlettik ve tüm dünya, şu an Broken Chalk Derneği tüm dünyada oluşan eğitim hak ihlalleriyle alakalı makale, rapor, yazı, haber yapmakla yaklaşık 100'den fazla 30 farklı ülkeden gönüllümüz var. Birleşmiş Milletler'e 200'den fazla rapor sunmuş durumdayız. Şimdi sizden şunu ben fark ettim. Kampta 27 ay kalmışsınız. Çok uzun bir süre. Ama o kamptaki uzun süre sizin de belki kariyerinize en fazla katkıyı sağlamış. O zaman demek ki kampta yaşarken bir insan kariyer yapabilir. Evet, çok haklısınız. Kendinize bir hedef çizebilirseniz bu dili öğrenmek olabilir. Bu kariyer değiştirme, kariyer planı, farklı bir alana geçme olabilir. Neyi planlarsanız hepsini çok rahat yapabilirsiniz. Bir oturum alalım, bir belediyeye çıkalım, bir dil öğrenelim. Ondan sonra başlarız deyince bu sefer günün sonunda bu kadar qualified insanlar çok düşük profillerde iş yapmak zorunda kalabiliyorlar yani. Bu bakış açısı çok önemli. Yani kampta kalırken de o dönemi en verimli değerlendirdiği vakit bir insan kariyerine en fazla katma değeri orada sağlayabiliyor. O zaman kampta kalmayı da bir rahmete dönüştürebilir bir insan. Evet, en önemli mesele. Bir de çocuklar da çok önemli. 2 tane çocuğunuz var. Onların da hayatı tutunması lazım. Bir rol modele ihtiyacı var. Mesela sizi her an, her dakika görüyorlar. Yani hiçbir şey yapmayan bir anne baba, devamlı oturan bir anne baba, bunlar için hiç doğru bir rol model olmaz. İş ortamınızda olsun veya komşuluk ilişkilerinizde olsun. Buradaki insanlarla durumunuz nasıl? Hollandalı insanlar ekseriyetle, genelde açık insanlar. Genelde çok kültürle açık insanlar. Burada mesela şeyler çok önemlidir. Yani kerstavond derler. Yani Christmas'ın 1. ve 2. akşamı. 1. akşam yemeğinde ekseriyetle herkes kendi ailesiyle dar dairede yemek yerler. Komşumuz bizi, 2 farklı komşu bizi o kerstavond yemeğine davet etti. Yani siz aileden birisiymişsiniz gibi. Biz normalde komşularımızı iftara davet ediyoruz ya. Ama bizim Hollandalı komşumuz bizi iftara davet etti. Yani gelin şu gün anlaşalım. O gün iftarınızı bizde yapın yani. Ben hazırlayayım. Oğlum doğum günü partisi var. Arkadaşlarını çağırdı. İkindi namazı vaktiydi. Dedi ki ben ikindi namaz kılacağım dedi. Müsaade istedi. O zaman isteyince ya ne yapayım biz de kılalım dedi. 2-3 tanesi dedi de biz de bakalım nasıl bir şey. Hollandalı çocuklar. Çıktılar beraber kıldılar. Ondan sonra aşağı indiler. Ya biz yeni bir şey tecrübe ettik ya falan filan böyle anlatıyorlar. Çok orijinaldi falan. Birbirlerini anlatıyorlar. Ondan sonra akşam namazı vakti gelince gidenler gitmeyenler siz de gelin siz de bu tecrübeyi yaşayın diye. Yani buradan örnekten kastım önyargılara karşı şeyler yani kapalılar bir önyargılar yok. 2 tane aile dostumuz var işte biraz bunlar yaşlı. Biz bayram olunca onlara gidiyoruz. Yani Hollandalılar ama hani bizim kültürümüzde bayram olunca büyüye gidilir. Bu bayram Kurban Bayramı'nda arayacaktık. Mesaj atacaktık. Müsaitseniz gelelim demeden onlar da biz size geliyoruz bayramlaşmaya diye. Onlar geldi. Yani böyle ciddi manada açıklar. Siz bir el uzattığınızda, kendinizi ortaya koyduğunuzda onlar da kendilerini anlatıp ortaya koyuyorlar. Şöyle bir hatıram hatırlatayım. Çok orijinal bir hatıra. Şimdi kampta kalıyoruz. Bir tane taal koç dediğimiz dil koçumuz var. Yardımcı olan bize. Onunla biz daha sonra dost olduk. Vanuit Kirgizië wil ik jullie vertellen wat een verrijking het is geweest dat ik jullie heb leren kennen en dat jullie tot mijn allerbeste vrienden behoren. Ik leerde jullie kennen doordat ik probeerde iets te organiseren voor vrouwen in het asielcentrum in Leersen. Een heleboel mensen hielden zich niet aan de afspraak, kwamen niet opdagen, maar natuurlijk wel met Siebe. En vanaf dat moment kwamen jullie bij ons langs en ik kwam bij jullie langs samen met Jannie in het asielcentrum. En ik zag waar jullie daar woonden in een kleine optrekje en
Daardoor kon ik jullie ook uitnodigen om. Het is een vriendschap en altijd jullie gastvrijheid als ik bij jullie langskom. Het betekent veel voor me en het is bovendien nog eens wederzijds. Ik vind het heel fijn om jullie daarover iets te zeggen. Şimdi bu tatile gidecek. Dedi ki ben tatile gidiyorum. Bir hafta 10 gün yokum. Gelin benim evde kalın dedi. Alın anahtarı. Evde gayet güzel bahçeli kocaman ormanın yanında bir ev. Tamam mı olur mu olur. Verdi. Dedi arabayı ne yapacaksınız? Arabanız yoksun dedi. Ya dedik otobüse gider geliriz. Ya dedi benim arabayı al dedi. Dedim ki benim daha ehliyet almadım dedim yani. Ehliyetim yok. Ben kullanmak istiyorum. Normalde Hollandalılar kurallara çok katıdırlar. Problem ne ya dedi al dedi ya kullanırsın bir şey olmaz. Yani bu kelimeyi bir Hollandalı'nın duymak yani vardır muhakkak ama ortalama duyamazsınız yani. Ciddi manada kurallara ve kanunlara dikkat edin. Israrla arabayı bana vermek diyor. Bak al diyor. Kızım da istiyor. Kızıma vermeyeceğim. Sen alacaksın sana vereceğim diyor. Yok dedim gerek yok dedim yani ben kullanmayacağım dedim. Evinde kalmaya başladık. Sonra tevafuk abim aradı dedi ki ben Almanya'ya bir fuara geldim işle alakalı. Seni ziyarete geleceğim. Abim gelecek. Nasıl gezdireceğiz? Şimdi onu düşünüyoruz. Sonra biz aradık. Böyle, ya dedik arabayı alabilir miyiz? Tamam olur dedi. Ben bir kızıma başka bir araba ayarlayayım. O size arabayı getirsin dedi. Kızı bize arabayı getirdi. Abim geldi arabayı abim kullandı. Öyle abimi bir iki gün arabayla gezdirdik yani. Öyle hakikaten öyle kendisi ciddi manada arabayı kullanmamız için ısrar etti yani. Öyle şey olarak çok alışkılmış bir durum değil yani bir Hollandalı özelinde. Allah onları bizi onlara sevdirdi diyebiliriz. Hala da diyalogumuz, görüşmelerimiz devam ediyor. Bir gün bana Amsterdam'daki Dominik Kilisesi'nde bir tane konserimiz olacak. Hz. İsa'nın çarmıha gerilişiyle alakalı. Bu konserin açılışında gelip konuşmak ister misin dedi. Ben sordum ne giyeyim diye, kıyafetimi de sormuştum. Moru alırsan daha iyi olur. Mor Hz. Meryem'in rengi dediler. Beni konser başlamadan önce işte orkestra şefi olan tanıdığımız sizi birisiyle tanıştıracağım ve çok ilginç bulacaksınız falan dedi. Ve ben İngiliz dili edebiyat okuduğum için, edebiyatta da ilk eser İncil olduğu için İncil okuduğumu, İncil'i bizim kitabımızı okumuş, bizim gibi anlamış. Nesibe Kur'an'a göre yaşayan bir Müslüman ama bizler İncil'e göre yaşayan Hristiyanlar değiliz dedi. Bu cümleleri ve benzer cümleleri duyduktan sonra ben çok mahcup hissettim. Ama tabii ki devam etmemiz gerekiyordu. Bu takdimden sonra çıktım, konuştum. Hz. İsa Aleyhisselam'ın ve değerli nadide annesinin bizim inancımızda da, hayatımızda da, kalbimizde de çok büyük bir yerinin olduğunu, onlara iman etmenin bizim de imanımızın bir parçası, hatta imanımızı tamamlayan bir unsur olduğunu vurguladım. Konserden sonra da yanıma gelip Kur'an-ı Kerim'de Hz. Meryem'den, İsa'dan bahsedildiğini bilmiyordum. Gerçekten bu bilgi doğru mu diye soranlar oldu. Ben Kur'an okumaya başlamıştım ama ara vermiştim. Tekrar okumaya devam edeceğim diyenler oldu. Hausarzt, ev doktoru diyorlar abi. Bir hastalığınız olunca, şikayet olunca ev doktoruna gidiyorsunuz. Ve genelde de sevk etmez. Yani insanlar bundan çok şikayettir. Parasetamol, ağrı kesici verir, gönderir sizi. Benim bu kalp rahatsızlığım başlayınca göğsüm daralmaya başladı futbol maç oynarken. Nefes darlığı çektim. Sonra Hausarzt'a gittim ev doktoruna. Adam bir kalp filmi çekti. Bu cık cık yapan var ya ondan çek dedi. Sekreterden randevu al. Sonra da kan tahlili yapalım bir bakalım dedi. Filmi yaptım. Daha kan tahliline gitmedim. Sonra eve gittim abi. Öğlen 2 gibi kapının zili çaldı. Bir baktım doktor eve gelmiş. Dedi ben seni aradım ulaşamadım dedi. Dedi ki ben filme baktım. Ciddi problem ve sıkıntı olabilir dedi. Seni acil hastaneye sevk etmem lazım dedi. Bundan sonra bir gittik doktora. Tahliller, mahliler, şeyler. 5 damarın 5'i de tıkalı. Öyle bizim süreç öyle başlıyor. Yani adamın şeyiyle, nedir onun hassasiyetiyle. Hasta adamın doktor ayağına gelir sözü tabiri herhalde abi, en fazla bu kadar ileri olabilir yani. Evet adam geldi şey yaptı yani Allah razı olsun. Alvarlı'nın Allah bizi insan eyle diye bir duası var. O duanın anlamını şimdi burada anladım. Yani Allah bizi Müslüman eylesin demiyor. Allah bizi insan eylesin. Zaten insan olursan Müslüman zaten oluyorsun yani. Onun için hani Müslüman karakteri var diyoruz ya bu Avrupa'da. Onlar insan oldukları için, insan olmayı becerebildikleri için bu şey yapıyor. Bu da ciddi manada bize bir ders oluyor yani kendi adımıza. Oradan oraya çok değişik coğrafyalara göç etmişsiniz. En son buradasınız. Göçün size öğrettiği en önemli şey neydi? Mücadele ve yeni bulunduğunuz mekana adapte olma. Ve yeni geldiğin yeri hep eskinin şeyiyle tartmama. Ben bir yere geliyorsam, yeni bir yerde yaşıyorsam oranın kültürü ve oranın kuralları, oranın kanunlarıyla yaşayacağım. İlk başta öğrenmem gereken o olduğunu düşünüyorum. Yani oranın insanları
neyi nasıl yapıyor, nasıl yaşıyor? Kendimi o topluluğa nasıl daha kolay adapte edebilirim? O toplumla barışçıl bir şekilde birbirimizi anlayarak nasıl daha iyi yaşayabiliriz? Sohbet güzeldi ama sonuna geldik. Son olarak ne demek istersiniz? 2 noktaya değinmek istiyorum son olarak. En büyük tavsiyem insanlara hiçbir zaman bulundukları yerlerde pes etmemeleri. Başımızdan ne geçmiş olursa olsun. Herkes zor süreçler, sıkıntılı anlar geçirdi. Ama yaşam devam ediyor. Biz burada tutunamazsak, şu an arkada bıraktığımız, dün bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamaya devam eden insanlara nasıl destek olabiliriz yani? Onlara hiçbir şey veremesek bile bizim burada tutunabildiğimizi bilmeleri bile bence bir artıdır.